Önyargılarımız sebebiyle, çoğumuz güç ve iktidarın erkeklere has özellikler olduğunu düşünürüz. Ancak, tarihteki bu 8 kadın, dünyada yarattıkları değişikliklerle, hükümet gibi kadın sözünü, sonuna dek hak ediyorlar. İşte, yaptıklarıyla dünya tarihine yön vermiş 8 lider ruhlu kadın. Wu Zetian. Çin'in, Tang Hanedanlığı zamanında, İmparator Gaozong'un sevgilisi olan Wu Zetian, kendisini, imparatorun eşi ve bir başka sevgilisiyle, bir güç mücadelesi içinde bulur. Bu mücadele, 3 kadının imparatorun yaşamında tuttukları yerle ilgilidir ve sonunda, Wu Zetian galip gelir. İmparatoriçe ünvanını alan kadın, ilerleyen zamanda, imparatorun hastalanmasıyla, devleti yönetmeye başlar. İmparator Gaozong'un, M.Ö. 683 yılında ölmesiyle, kendini Çin İmparatoru ilan eden Wu Zetian, Tang Hanedanlığını parçalayarak, kendi hanedanlığını, yani, Zhou Hanedanlığını kurar. Wu Zetian, Çin tarihinin ilk ve tek kadın imparatoru olmayı, bugün hala sürdürmektedir. Indira Gandhi. Gandhi, 25 yaşında evlenir ancak eşi, 1960 yılında kalp krizinden yaşamını yitirir. 1980 yılında, başbakanlık serüvenine başlayan kadın, görev süresi boyunca, ülkeyi kararname ile yönetir. Sadakatsiz olduğunu düşündüğü kongre üyelerini görevden alır, muhaliflerini hapse attırır ve ülke basınına sansür uygular. Gandhi, 1984 yılında, korumalarının suikasti sonucu öldürülür ve Indira Gandhi, Hindistan tarihinin tek kadın başbakanı olarak tarihe geçer. Golda Meir. Hayatı boyunca tek bir evlilik yapan Golda Meir, 1951 yılında eşini kaybeder. Aradan çok vakit geçmeden, İsrail Çalışma Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görevini tamamlayarak emekliye ayrılır. Ancak, politikadan bu uzaklaşma çok uzun sürmez ve Meir, 1969 yılında, İsrail Başbakanı Levi Eshkol'un ani ölümünden sonra, bu koltuğu devralır. İsrail'in seçimle gelen 4. başbakanı olan kadın, ülkesinde Demir Lady lakabıyla anılır. Bihya Devi Bendri. Bihya Devi Bendri, Nepalli komünist bir lider olan, Madan Bendri ile evlenir. Ancak, eşini 1993 yılında, bir trafik kazasında kaybeder. Eşinin ölümünün ardından, politikayla aktif olarak ilgilenmeye başlayan kadın, bir süre, Savunma Bakanlığı görevini üstlendikten sonra, ülkesi Nepal'de, monarşinin yıkılmasının ardından, 2015 yılında, ülkenin ikinci başkanı olarak göreve gelir. Bendri, bu görevi, bugün halen sürdürmektedir. Şeyh Hasina Vecid. Şeyh Hasina Vecid, 1971 yılında, ülkesi Bangladeş'in, Pakistan'dan ayrılmasında önemli rol oynamış bir kadındır. İlk olarak 1996 yılında, Bangladeş Başbakanı seçilen kadın, bugün hala sürdürdüğü ve 3. döneminde olduğu bu göreve, eşi, Dr. Weizd Miah'ın, 2009 yılındaki ölümünün ardından devam etmiştir. Pek çok kuruluş tarafından, barış ödülüne layık görülen Vecid, kimilerince, görevi boyunca politik rakiplerinin öldürülmesini organize etmiştir. 1. Elizabeth. 1. Elizabeth, tahtı, üvey kardeşi Mary'nin, 1558 yılındaki ölümünün ardından devralır. Tahta çıktığında, daha sonradan İngiltere Kilisesi olarak anılacak olan, İngiltere Protestan Kilisesi'ni kurdu. Elizabeth, 1558 yılında, bugün, İngiltere tarihinin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilen savaşta, başrolü oynayarak İspanyol armadasını mağlup eder. Evlenmesi, çocuk sahibi olması ve böylece tahtına bir varis bırakması için yapılan baskılara direnerek, hayatı boyunca evlenmez ve bu sebeple, Bakire Kraliçe adıyla anılır. Hatshepsut.
Antik Mısır hükümdarı II. Tutmosen'in hem eşi, hem de üvey kardeşi olan Hatshepsut, hükümdarın, M.Ö. 1479 yılındaki ölümünün ardından, oğulları, beklenen yaşa gelene kadar, hükümdarlık görevini devralır. Ancak, ülkenin başında bulunduğu 7 yılın ardından, yasaları değiştirerek, kendisini Mısır firavunu ilan eden kadın, Antik Mısır'ın yönetimini 20 yıl üstlenerek, ülke tarihinin görevde en uzun kalan kadın hükümdar olur. Kraliçe Seondeok. Kore Kralı Jinpyo'nun 632 yılındaki ölümünün ardından, 26 yaşındaki kızı Prenses Deokman, Kore'nin ilk hükümdarı olarak göreve gelir. Başta bulunduğu sürece, kendisine verdiği Kraliçe Seondeok adıyla anılan kadın, ülkesini, yıllar sürecek şiddet ve savaş ortamında başarıyla yönetir. Söylentilere göre, ölümünden kısa süre önce, 17 Şubat 647 tarihinde öleceğini bildirmiş ve gerçekten de o gün ölmüştür. Seondeok, yaşamı boyunca hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış. Ancak görevini her zaman bir başka kadına devretmek istemiştir. Bu sebeple, ölmeden önce, görevinin kuzenine devredilmesini vasiyet etmiş, ölümünden sonra, Kraliçe Jindeok adıyla anılacak kuzeni tahta geçmiştir. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın, iyi seyirler.